Tarih kitaplarında adı geçmeyen ama kulaktan kulağa yayılan dehşet bir olay var. Osmanlı askerlerinin Afrika içlerine yaptıkları seferlerde yamyam kabilelerle karşılaştığı ve hatta bazı askerlerin yenildiği iddiası. Bu iddia ilk bakışta abartı gibi dursa da arka plandaki belgeler, sefer notları ve bölge halklarının gelenekleri bu söylentileri bambaşka bir yere taşıyor. Bugün tarihin tozlu raflarından çıkarılan hem ürkütücü hem de ilgi çekici bu hikayenin izini süreceğiz. Peki Osmanlı neden Afrika'nın derinliklerine kadar gitti? Orada ne arıyordu? Ve daha da önemlisi gerçekten de Osmanlı askerleri yamyamların eline düştü mü? Bu video yalnızca bir savaş anlatısı değil, aynı zamanda kültürlerin, inançların ve korkuların çatıştığı bir tarih öyküsü. Hazırsan Osmanlı askerlerinin gölgelerle dolu Afrika seferine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı Afrika'ya ilgisini arttırdı. Kuzey Afrika'daki hakimiyetin ötesinde Sahra altı Müslüman topluluklarla temas kurmak istiyordu. Bu amaçla Sudan, Somali, Zengibar gibi bölgelere hem diplomatlar hem de küçük askeri birlikler gönderildi. Amaç halifelik makamının etkisini Afrika'nın içlerine taşımaktı. Bu görevlerde yer alan askerler bilinmezliğe doğru yola çıkıyordu. Haritaların bile eksik olduğu coğrafyada sıcak, hastalık ve yabancı halklar en büyük tehditlerdi. Bazı askeri birliklerin görevden hiç dönmemesi ise olayları başka bir boyuta taşıyordu. Özellikle kayıp birlikler ve bu askerler hakkında yazılmış mektuplar onların sadece hastalık ya da çatışma değil, çok daha karanlık şeylerle karşılaştığını düşündürüyor. Bu da bizi yamyamlık iddialarına götürüyor. Yamyamlık, Afrika'nın bazı bölgelerinde sadece fiziksel açlıkla değil, inançla da ilişkiliydi. Bazı kabileler düşmanlarının ruhunu ele geçirmek için onların etini yemenin şart olduğuna inanıyordu. Özellikle Kongo, Uganda ve Tanzanya çevresinde bu tür uygulamalar uzun süre varlığını korudu. Fransız ve İngiliz seyyahların yazdığı seyahatnamelerde ateşin etrafında dans eden kabileler, kafatası koleksiyonları ve insan kemiğinden yapılmış süslemeler anlatılıyor. Yani bu sadece efsane değil, tarihi belgelerle de doğrulanan bir gerçek. Osmanlı'nın bu gelenekleri ne kadar bildiği ise tartışmalı. Subayların birçoğunun bölge hakkında sınırlı bilgisi vardı. Haliyle dost görünen bir kabileye güvenip kurban edilen askerlerin hikayeleri resmi belgelerde kayboldu ibaresiyle geçiştirildi. 1894 yılında Zengibar'a gönderilen 15 kişilik bir Osmanlı keşif birliği, yerel Müslümanlarla temas kurmak ve İngiliz etkisini azaltmakla görevlendirilmişti. Ancak bu birlik birkaç hafta içinde tamamen kayboldu. Aynı bölgede görev yapan Alman bir gezginin notlarında yerli kabilelerden birinin liderinin evinin yanında insan kemikleriyle dolu bir çukurdan bahsediliyor. Kemiklerin bazılarında Osmanlı armaları bulunması kayıp birliğin akıbetine dair ipucu niteliğindeydi. Bu olay Osmanlı arşivlerinde yer almadı. Ancak Avrupalı kaynaklar ve yerli efsaneler bu askerlerin bir törende kurban edildiğini, etlerinin bölge halkı arasında paylaştırıldığını yazıyor. Bu da yamyamlık iddialarını güçlendiriyor. Yerlilerin gözünde Osmanlı askerleri gökten inmiş tanrılar gibiydi. Silahları, kıyafetleri ve bilinmeyen dilleriyle dikkat çekiyor, bazı kabilelerde kutsal bir varlık gibi algılanıyorlardı. Ama aynı zamanda büyük bir tehdit olarak da görülüyorlardı. Bazı kabilelerde yabancıların ruhunu ele geçirmek inancı vardı. Yani birini öldürüp etini yemek, onun ruhunu emmek anlamına geliyordu. Bu yüzden özellikle lider konumundaki Osmanlı subaylarının kurban edildiğine dair söylentiler oldukça yaygın. Bu tür ritüellerin izleri kabile anlatılarında hala var. Hatta bazı bölgelerde Osmanlı askerlerinin kaskı ya da kemerleri hala totem olarak korunuyor. Bu da olayların gerçekliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarihin en korkunç olaylarından biri olmasına rağmen Osmanlı arşivlerinde bu konular neredeyse hiç geçmez. Bunun nedeni hem halifelik imajını zedelememek hem de askeri itibarın zarar görmesini önlemekti. Ancak bazı subayların özel mektuplarında bu olaylara dair
çarpıcı satırlar yer alıyor. Geri dönmeyenlerin ardından konuşmak yasak diyen bir binbaşının notları aslında olayların boyutunu açıkça gösteriyor. Bu belgeler yıllar sonra gün yüzüne çıktı ama kamuoyuna yansımadı. Bugün hala pek çok akademisyen bu belgeleri görmezden geliyor ya da efsane diyerek geçiştiriyor. Oysa satır aralarında korkunç bir gerçeğin izi saklı. İngiliz ve Fransız gazeteleri bu olayları Osmanlı'yı küçük düşürmek için kullandı. Türk askerleri kabilelerce parçalandı. Sarı giysili adamların etleri ritüelde tüketildi gibi başlıklarla hem korku yarattılar hem de Osmanlı'nın Afrika'daki etkisini sarsmaya çalıştılar. Bu haberler Avrupa kamuoyunu dehşete düşürse de Osmanlı halkı tarafından hiç duyulmadı. Çünkü sansür çok güçlüydü ve dış basın haberlerinin içeri girmesi zordu. Ancak Avrupalıların bu haberleri kullanarak Osmanlı'nın Afrika'daki varlığını zayıflatma çabası yamyamlık meselesini sadece bir dehşet hikayesi değil, aynı zamanda diplomatik bir araç haline getirdi. Bölgede yalnızca kabileler değil, İngiliz ve Fransız casuslar da etkiliydi. Bazı misyoner kılığındaki ajanlar Osmanlı askerlerinin yönünü saptırıyor, kabilelerle düşmanlık yaratıyorlardı. Bazı vakalarda Osmanlı askerlerinin yerel halk tarafından değil, batılı ajanlar tarafından yönlendirilen törenlerde kurban edildiği tahmin ediliyor. Bu da olayın bir casusluk ve psikolojik savaş boyutu olduğunu gösteriyor. Yani yamyamlık sadece kültürel değil, siyasi bir silah haline gelmişti. Osmanlı bu savaşı kaybettiğini fark ettiğinde ise çoktan pek çok askerini kaybetmişti. Bu olaylardan sonra Osmanlı Afrika içlerine doğrudan asker göndermeyi bıraktı. Yerine din adamları, doktorlar ve tüccarlar yollandı. Hem halkla daha iyi bağ kurmak istendi hem de askeri kayıplar önlendi. Bu yumuşak güç politikası sayesinde Osmanlı etkisi tamamen yok olmadı. Hatta bazı Müslüman kabileler hala Osmanlı dualarını kullanıyor. Onların getirdiği kıble yönünü koruyor. Yani bu korkunç olayların ardından bile kültürel etkileşim sürmüş, Osmanlı izleri yerel hafızada yaşamaya devam etmişti. Bugün Afrika'nın bazı bölgelerinde hala gökyüzünden gelen askerler efsaneleri anlatılıyor. Bu askerlerin yıldırım getirdiği, öldüğünde toprağın titrediği gibi hikayeler kabile mitolojisinin bir parçası haline gelmiş durumda. Bu anlatılar hem korku hem hayranlık içeriyor. Bazı kabilelerde Osmanlı askerlerinin eşyaları kutsal sayılıyor. Hatta şapkalarının gökten düştüğüne inanan topluluklar bile var. Bu da gösteriyor ki yaşanan her şey sadece bir çatışma değil, aynı zamanda bir hafıza bırakmış. Ve bu hafıza yüzyıllar sonra bile diri kalıyor. Günümüzde resmi olarak yamyam kabul edilen hiçbir toplum yok. Ancak antropologlar hala Orta Afrika'nın ücra köşelerinde bu tür uygulamaların gizlice sürdüğünü belirtiyor. Törensel anlamda insan eti yemek hala bazı bölgelerde atalarla bağlantı kurmak gibi gerekçelerle yapılabiliyor. Modern dünyadan izole kalan bu topluluklar dışarıdan gelenlere karşı hala tehditkar davranabiliyor. Yani Osmanlı askerlerinin yaşadığı dehşet yalnızca geçmişe ait değil. Bugün bile aynı topraklarda benzer şeylerin yaşanma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun gölgede kalmış en ürkütücü hikayelerinden birine tanıklık ettik. Bu sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin nasıl korkuya ve felakete dönüşebileceğinin bir örneğiydi. Yamyam kabilelerin Osmanlı askerlerini kurban ettiği iddiaları, tarihi belgeler ve tanıklıklarla desteklendiğinde efsane olmaktan çıkıyor. Belki resmi tarih bunları anlatmıyor ama toprak, kemikler ve kabile hafızaları hala fısıldıyor. Bu videoyu paylaşarak bu unutulmuş askerlerin izini birlikte sürdürelim. Çünkü tarih bazen yalnızca yaşayanların değil, anlatılmayanların da hakkıdır.